Bugün biraz size Babalar Günü nedeniyle anne babanın davranışlarının nasıl olması gerektiği ve anne babalığın beyinde nasıl oluştuğundan bahsedeceğim. Ama tabii ki de çok gelen bir soru var bana. Hocam iyi anne var mı, iyi baba var mı, kötü anne var mı, kötü baba var mı? Peki annesi babası olmayan çocuklar nasıl büyüyor? Bunlardan size söz etmek istiyorum. Bir kere anne babalık çocuk için bir rol modeldir. Yani şudur, bir çocuk anne babasını bilmez. O rolleri bilir. Bir organizma, bu hayvanlarda böyle kim ona bakıyorsa onu annesi kabul eder. Onun için annesi bakabilir, teyzesi bakabilir, halası bakabilir. Onun annesi ya da babası bakar, onu da bir bakıcı kabul eder. Ama iki cinsiyet olduğu zaman baba figürü şöyle oluşuyor esasında. Baba figürü daha testosteronlu, daha sert bir figür olduğu için çocuk onu esas ikiye ayırıyor esasında. Diyor ki annem daha şefkatli, daha işte doyurucu, işte daha ona sıcak ilişkiler kurucu. Baba ise daha biraz da otorite sağlayıcı ve hani neyi yapıp neyi yapmamam gerektiğini belirleyen figür olarak belirleniyor. Esasında bu belirleyici sizsiniz evde. Mesela bazen de şöyle olur. Baba şefkat gösterir. Anne baba figürünü oynayabilir. Bu fark etmez. Onun için baba yerine de amca konulabilir, dayı konulabilir. Yani onun için hani babası, annesi yok diye bir çocuğun herhangi bir sorun çekmesi olmaz. Ama anne babanın nasıl davranması lazım? Annesi babası olmayan çocuklarda mutlaka onun başka bir bireye yüklenmesi gerekiyor. Çünkü biz biliyoruz ki anne babasız büyüyen çocuklara birçok sorun meydana geliyor. Bir antisosyal kişilik bozukluğu daha fazla. Anne eksikliğinden baba eksikliğinde oluyor ama baba eksikliğinde bu daha fazla. Mesela sokakta büyüyen çocuklarda antisosyal kişilik bozukluğu daha fazla. Neden? Çünkü otorite eksikliğinden dolayı. Onun için mutlaka evde bir otoritenin olması gerekiyor. Onun için Babalar Günü nedeniyle babaların tekrar Babalar Günü kutluyorum ama her zaman şunu söylüyorum. Mesela benim babam hep dışarıdaydı yani memur olduğu için. Mesela biz dedemizle büyüdük. Dedem benim için baba figürü oldu. Onun için hani onun yerine konacak mutlaka bir şey vardır. Mesela bir insan annesi olmaz, ablası olur. Ablası olmaz, teyzesi olur. Mutlaka yerine bir şey konulabilir. Ama önemli olan unutmayın doldurmaktır. Ama doldurmadığınız zaman o anne baba figürünü çok büyük sorunlar oluşturur. Onun için hani Freud'un dediği gibi Freud ne diyor? İşte diyor ki tatmin edilmemiş duygular ya da eksiklikler büyüyünce daha büyük sorunlara sebep olur. Bu doğrudur gerçekten de. Onun için mutlaka bir çocuğun anne babası olmasına gerek yoktur. Ama mutlaka anne baba rolünü üstlenen bir kişi mutlaka olmalıdır. Onun için hani bazen deniyor işte babası yok, işte kötü mü büyüyor? Hayır, baba yerine mutlaka birini koymalısınız. İşte artık amcası olur, dayısı olur, dedesi olur. Ona koyabilirsiniz. Yine anne içinde mutlaka teyzesi, ablası aynı şekilde olabilir. Şunu da unutmayalım, anne babalık öğrenilmiştir. İyi annenin iyi çocuk annesi olur. Yani iyi anneden iyi bir anne doğar. İyi babanın da iyi bir erkek baba modeli figürü gelişir. Esasında o zaman bu nereden geliyor? Anneanneden geliyor. Anneanne iyi ise anne davranış paterni öğrenir. O da çocuğuna aktarır. Baba dededen geliyor. O zaman dede iyi ise baba tarafının babalık oradan geliyor. Demek ki buradan şunu anlıyoruz. Hayvanlar da böyle. Çok ilginç. Mesela şunu size söyleyeyim. İyi annelik yapılmamış sıçanlar çocuklarına iyi annelik yapmıyor. İyi babalık yapılmamış sıçanlar çocuklarına iyi babalık yapmıyor. Onun için demek ki her şey öğreniliyor esasında. Neresi? Öğrenme merkezi neresiydi? Tekrar hatırlayalım. Bu bizim biliyorsunuz atlasımız. Bakın işte şurası öğrenme merkezi. Hipokampus. Her şey burada işte. Şu C gibi olan yer ya bakın. İşte şu C gibi olan yer. Bütün esasında her şeyi belirleyen şey. Anne babalık burada. Ondan sonra bütün öğrenilmiş davranışlar, ahlak. Esasında her şey hard disk kaydında. İşte hard disk kaydı ne zaman yapılıyor? Çocukluk çağınızda yapılıyor. O zaman çocukluk çağında ne gördünüz? O sizin normaliniz oluyor. O zaman eğer vurdulu kırdılı bir ailede büyümüşseniz sizin normaliniz vurmak kırmak oluyor. Küfür eden bir ailede büyümüşseniz sizin normaliniz küfür etmek oluyor. Sevgiyle büyümüşseniz sizin normaliniz sevgi oluyor. Güvenle büyümüşseniz sizin normaliniz güven oluyor. Artık bunu abartabiliriz. Onun için esasında her şey ailede ve o mikro çevrede bitiyor. Yani mikro çevre deniyor ya, küçük işte o aile, işte anne, baba, dede, dayı, amca, esasında bakkal, hani o küçük o mahalledeki gördüğünüz o küçük aile hayatınız esasında ya da küçük çevreniz diyelim, esasında bütün hayatınızı belirliyor. Onun için sizden ricam iyi anne baba olmaya çalışın. Bence anne babalık bir okulu olmalı. Nasıl anne baba olması gerektiği öğretilmelidir ya da öğrenilmelidir. Unutmayın, anne babalık öğrenilmiş bir davranıştır. Bunun üstüne gidin, araştırın. İngilizce kaynaklardan anne babalığın ne demek olduğunu tekrar gözden geçirin. Ama şunu unutmayın, iyi anne baba olursanız nesiller değil, neredeyse bir insanlık kurtuluyor. Bunu da size hatırlatmak isterim. Babalar Gününüz kutlu olsun.